Orienteering sporu, harita ve pusula kullanarak belirli kontrol noktalarını en kısa sürede bulmaya dayanan bir doğa sporudur. Fiziksel dayanıklılık, navigasyon becerisi, stratejik düşünme ve doğayla uyum gerektirir. Orienteering, katılımcıların bir harita ve pusula yardımıyla genellikle orman, dağ, park gibi doğal arazilerde önceden belirlenmiş kontrol noktalarını sırayla bulmaya çalıştığı bir spordur. Amaç yalnızca en hızlı koşmak değil, doğru navigasyon yaparak en kısa sürede parkuru tamamlamaktır. Orienteering, zihin ve beden sporu olarak tanımlanır. Çünkü hem fiziksel hem de zihinsel beceriler ön plandadır. Bu sporda özel olarak hazırlanmış detaylı topografik haritalar kullanılır. Ölçek genellikle 1/10.000 veya 1/15.000'dir. Haritalar özel renklerde tasarlanmış özel sembollerle donatılmış özelliktedir. Sporcular hedef sembollerin haritadaki karşılığını bilmelidir. Yön bulmak için pusula kullanılır. Ancak bazı yarışmalarda pusula kullanımı zorunlu değildir. Hedefleri belirten turuncu, beyaz bayraklarla işaretlenmiş kontrol noktaları bulunur. Bu noktalar genellikle bir elektronik çip veya delgeçle kaydedilen noktalardır. Yarışmacılar parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalışır. Elektronik sistemler zaman ve kontrol noktası kayıtlarını tutar. Orienteering türleri şunları içerir. Yaya orienteering en yaygın türüdür. Koşu ve yürüyüşle yapılır. Dağ bisikleti, bisikletle yapılır. Kayak orienteeringi, kış sporu olarak cross kayakla yapılır. Patika orienteeringi, engelli bireyler için uygundur. Navigasyon odaklıdır ve fiziksel hız ikinci plandadır. Orienteering, 19. yüzyılın sonlarında İskandinavya'da ortaya çıkmıştır. İsveç'te askeri eğitim amacıyla geliştirilen navigasyon egzersizlerinden türemiştir. 1890'larda İsveç ordusu, askerlerin arazide yön bulma becerilerini geliştirmek için harita ve pusula temelli egzersizler yapmaya başladı. 1897'lerde Norveç'te ilk resmi orienteering yarışması düzenlendi. Ancak bu etkinlik daha çok askeri bir etkinlikti. 1919'da İsveç'te modern anlamda ilk sivil orienteering yarışması yapıldı. Binbaşı Ernst Killander, sporu halka açarak gençler arasında popüler hale getirdi. 1961'de Uluslararası Orienteering Federasyonu kuruldu. Bu, sporun dünya çapında standartlaşmasını sağladı. 1960'lar ve 70'ler, Avrupa'da yaygınlaşan spor, Asya, Kuzey Amerika ve Avustralya'ya yayıldı. Günümüzde ise orienteering, dünya çapında 80'den fazla ülkede yapılmakta ve her yıl Dünya Orienteering Şampiyonası düzenlenmektedir. Türkiye'de orienteering, 1990'lı yıllarda askeri eğitimlerde kullanılmaya başladı. 1999'da Türkiye Orienteering Federasyonu kuruldu. Günümüzde Türkiye'de her yaştan sporcu için yarışmalar düzenleniyor. Özellikle okullarda ve doğa kulüplerinde popüler hale geliyor. Orienteering, Uluslararası Orienteering Federasyonu tarafından belirlenen kurallara göre yapılır. Temel kurallar şunlardır. Yarışmacılar genellikle bireysel olarak birer ikişer dakikalık aralıklarla yarışmaya başlarlar. Haritalar yarış başlamadan hemen önce verilir, böylece önceden planlama yapılamaz. Kontrol noktaları haritada numaralandırılmıştır ve yarışmacılar bu noktaları sırayla ziyaret etmelidir. Yanlış sırayla kontrol noktasına ulaşan sporcu, yanlış yaptığını anladığında en son doğru yaptığı noktaya ulaşarak bu noktadan itibaren yarışa devam etmelidir. Kontrol noktalarında yarışmacılar elektronik çip veya manuel delgeçle kayıt yapar. Parkur uzunluğu ve zorluğu, yaş ve tecrübe seviyesine göre değişir. Yarışmacılar yalnızca harita ve pusula kullanabilir. CPS gibi elektronik cihazlar yasaktır. Arazide kendi rotalarını seçerler. En kısa yol her zaman en hızlı olmayabilir. Tüm kontrol noktalarını doğru sırayla ziyaret eden ve bitiş çizgisine ulaşan yarışmacının süresi kaydedilir. Eksik veya yanlış kontrol noktası ziyareti, diskalifiye sebebidir. Yarışmacılar diğer yarışmacıları takip edemez veya onlardan yardım alamaz. Doğa ve araziye zarar vermek yasaktır. Yaş gruplarına göre kategoriler vardır. Örneğin 14, yaş altı, 16, 18, 21, 35 üstü ve veteran gibi.
Orienteering'de kadın ve erkek kategorileri ayrıdır. Zorluk seviyeleri teknik ve fiziksel becerilere göre düzenlenir. Orienteering'de kullanılan temel ekipmanlar şunlardır. Harita, IOF standartlarına uygun renkli ve detaylı topografik haritalar, yükseklik eğrileri, bitki örtüsü, patikalar ve su kaynakları gibi bilgiler içerir. Pusula, genellikle baş parmak pusulası tercih edilir çünkü haritayla birlikte kullanımı kolaydır. Kıyafet, hafif nefes alabilen spor kıyafetleri ve araziye uygun ayakkabılar. Örneğin çivili koşu ayakkabısı. Elektronik çip, modern yarışlarda kontrol noktalarında zamanı kaydetmek için kullanılır. Su matarası, acil durumlar için düdük, ormandaki ağaçlıklardan korunmak için koruyucu gözlük. Orienteering yarışları format ve süre açısından çeşitlilik gösterir. Klasik, uzun mesafe yarışı en yaygın türdür. 5-15 kilometre arası parkurlarda düzenlenir. Navigasyon ve dayanıklılık ön plandadır. Sprint, kısa mesafeli 2 ile 3 kilometre civarı, genellikle şehir veya kampüs gibi alanlarda yapılan hızlı yarışlar. Orta mesafe, teknik navigasyon gerektiren 3 ve 6 kilometre arası parkurlar. Röl, bayrak, takım halinde yapılır. Her takım üyesi bir etabı tamamlar. Gece orienteeringi, karanlıkta kafa lambası kullanılarak yapılır. Navigasyon becerisi çok önemlidir. Puan orienteeringi, belirli bir süre içinde en fazla kontrol noktası toplamak hedeflenir. Sırayla ziyaret şartı yoktur. Orienteering hem fiziksel hem de zihinsel beceriler gerektirir. Harita okuma, topografik haritaları hızlı ve doğru şekilde yorumlama yeteneğidir. Pusula kullanımı, yön bulma ve rotayı doğru şekilde takip etmedir. Rota planlama, en hızlı ve güvenli rotayı seçmeyi ifade eder. Fiziksel dayanıklılık, koşu, tırmanma ve engebeli arazide hareket etmedir. Konsantrasyon, stres altında doğru kararlar verme ve hata yapmamaya odaklanmadır. Hız ve doğruluğu dengeleme, çok hızlı koşmak hata riskini artırabilir. Bu yüzden tempo kontrolü önemlidir. Orienteering'in faydaları nelerdir? Turnesi, zihinsel, problem çözme, hızlı karar verme, konsantrasyon ve strateji geliştirme. Fiziksel, kardiyovasküler sağlık, dayanıklılık, çeviklik ve koordinasyon. Doğayla bağlantı, doğa farkındalığı artırır, temiz hava ve manzara sunar. Sosyal, takım ruhu, farklı yaş gruplarından insanlarla etkileşim. Eğitici, özellikle gençlerde yön bulma ve coğrafya bilgisi kazandırır. Türkiye'de ve dünyada popüler etkinlikleri, Dünya Orienteering Şampiyonası her yıl farklı bir ülkede düzenlenir. Junior World Orienteering Championships. Gençler için O-Ringen, İsveç'teki haftalık dev etkinlik binlerce katılımcıyı çeker. Türkiye Orienteering Şampiyonası farklı illerde düzenlenir. İstanbul 5 günlük ortak, uluslararası katılımla gerçekleşir. Okul sporları Orienteering Şampiyonası. Gençler arasında popülerdir. Orienteering zorlukları nelerdir? Teknik navigasyon hataları yapılabilir, fiziksel yorgunluk ve engebeli araziler sporcuları zorlayabilir, yağmur ve kar gibi hava durumları da zorluk yaratabilir. Orienteering'e başlamak için kulüplere katılın. Türkiye'de TOF veya yerel orienteering kulüplerine üye olabilirsiniz. Eğitim alın. Temel harita okuma ve pusula kullanımı kurslarına katılın. Kolay parkurlardan başlayın. Yeni başlayanlar için kısa ve az teknik parkurlar idealdir. Ekipman edinin, başlangıç için temel bir pusula ve spor kıyafetleri yeterlidir. Yarışlara katılın. Yerel etkinlikler tecrübe kazandırır ve eğlencelidir. Özetle orienteering, doğayla iç içe zihni ve bedeni geliştiren eşsiz bir spordur. Hem rekabetçi hem de eğlence odaklı yapılabilir. Her yaştan insana hitap eder. Türkiye'de giderek yaygınlaşan bu spor, doğa sevgisi ve macera arayanlar için ideal bir seçenektir. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, yorumlamayı ve paylaşmayı unutmayın.